Merhaba sevgili gezginler, Skip Guide'ın sanal turist rehberine hoş geldiniz. Bugün sizi Londra'nın en lezzetli, en canlı ve en tarihi köşelerinden birine götürüyorum. Taze pişmiş ekmeğin kokusunun, olgun bir çiftlik peynirinin keskin aromasına, egzotik baharatların tatlı esintisine ve taze demlenmiş kahvenin davetkar buğusuna karıştığı bir yere. Burası sadece bir pazar yeri değil. Burası 1000 yıllık bir tarihin, emeğin ve lezzetin buluştuğu, Londra'nın yaşayan kalbi, Borough Market. Gelin, şimdi bu lezzet labirentinin demir kapılarından içeri adım atalım ve tezgahlarda satılanlardan çok daha fazlasını, yani bu pazarın ruhunu birlikte keşfedelim. Borough Market'in hikayesi, inanılmaz bir şekilde tam 1000 yıl geriye, 1014 yılına kadar uzanıyor. Evet, yanlış duymadınız, 1000 yıl. O zamanlar, Thames Nehri'nin güney yakasında, Londra'ya giden tek geçit olan efsanevi Londra Köprüsü'nün hemen ayağında, çiftçiler, balıkçılar ve zanaatkarlar ürünlerini satmak için toplanırlardı. Bu stratejik konum, pazarı yüzyıllar boyunca şehrin ana gıda tedarik merkezlerinden biri haline getirdi. Burası, kentin, İngiltere'nin bahçesi olarak bilinen bereketli topraklarından gelen taze sebze ve meyvelerin, nehir balıkçılarının yakaladığı balıkların ve kasapların etlerinin şehre ilk girdiği kapıydı. Pazar, yıllar içinde büyüdü, gelişti, yangınlar ve hatta isyanlar gördü. Ama her zaman varlığını sürdürmeyi başardı. Ancak 18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde pazarın popülaritesi başına dert açtı. Londra Köprüsü üzerindeki ve çevresindeki trafik o kadar yoğunlaşmıştı ki, pazarın neden olduğu kaos artık çekilmez hale gelmişti. Bunun üzerine 1754 yılında İngiliz parlamentosu pazarı kapatan bir yasa çıkardı. Fakat Southwark halkının, yani bu bölgede yaşayanların, 1000 yıllık geleneklerinden vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Yerel halk bir araya geldi, aralarında 6000 sterlin gibi o dönem için devasa bir para topladı ve parlamentodan yeni bir yasa geçirerek, bugünkü yerinde sonsuza dek bir pazar kurma hakkını satın aldı. İşte bu yüzden Borough Market, diğer kraliyet pazarlarının aksine, halkın kendi iradesi ve parasıyla kurduğu, tamamen bağımsız bir pazardır. Bu, onun ruhundaki o asi ve özgür karakterin temelidir. Bugün içinde yürüdüğümüz o muhteşem dökme demir ve cam tavanlı yapıların büyük bir kısmı, Victoria döneminde demiryolunun bölgeye gelmesiyle birlikte inşa edildi. Southwark Caddesi üzerindeki Art Deco tarzı görkemli giriş ise 1932 yılında eklendi. 20. yüzyılda süpermarketlerin yükselişiyle bir dönem popülaritesini kaybetse de, 1990'larda kaliteli, artizan ve özel ürünler arayan bir grup gıda öncüsü tarafından yeniden keşfedildi. Ve o günden sonra Borough Market, sadece Londra'nın değil, dünyanın en önemli gıda pazarlarından biri olarak küllerinden yeniden doğdu. Peki, bu tarihi pazarın tezgahları arasında dolaşırken sizi neler bekliyor? Borough Market'i bu kadar özel kılan şey, sadece sattığı ürünlerin kalitesi değil, aynı zamanda sunduğu inanılmaz çeşitlilik ve atmosferdir. Burası, duyularınız için gerçek bir şölendir. Gelin, bu şölene birlikte katılalım. Önce burnunuza gelen o keskin ama bir o kadar da davetkar kokuya doğru ilerleyelim. Evet, Neal's Yard Dairy'nin önündeyiz. Burası, İngiltere'nin dört bir yanındaki küçük çiftliklerden gelen, devasa tekerlekler halindeki cheddar, Stilton ve daha nice artizan peynirin mabedidir. Tezgahtaki uzmanlardan birinden küçük bir parça tatmayı unutmayın. Peynirin hikayesini size anlatmaktan mutluluk duyacaklardır. Biraz ileride, buz yatakları üzerine serilmiş taptaze istiridyeleri, dev karidesleri ve deniz taraklarını göreceksiniz. Cesaretinizi toplayın ve bir istiridye barda durup, sizin için orada taze taze açılan birkaç istiridyenin tadına bakın. Yanında bir kadeh köpüklü şarapla birlikte, bu Londra'da yaşayabileceğiniz en otantik deneyimlerden biridir. Karnınız acıkmaya başladıysa, seçenekleriniz neredeyse sonsuz. Capacassein Dairy'nin efsanevi peynirli tostunun önündeki uzun kuyruğa girebilir, The Ginger Pig'den ağız sulandıran bir sosisli sandviç alabilir veya Brindisa'nın tezgahından çıkan o meşhur chorizo sosisli sandviçini deneyebilirsiniz. Belki de tercihiniz, Monmouth Coffee'nin önündeki sıraya girip Londra'nın en iyi kahvelerinden birini yudumlamaktır. Bu pazar, aynı zamanda film meraklıları için de tanıdık gelecektir. Bridget Jones'un Günlüğü filminde Bridget'in evinin hemen yanı başındaki pazar burasıdır. Daha da ünlüsü, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde, Sihir Bakanlığı'na giden yol üzerindeki çatlak kazanın girişinin çekildiği yer, pazarın içindeki bir çiçekçi dükkanının önüdür.
Yani bir kahve içerken kendinizi bir anda sihirli bir dünyanın kapısında bulabilirsiniz. Borough Market'in ruhu, işte bu sürprizlerde ve her köşede keşfedilmeyi bekleyen yeni bir tatta, yeni bir kokuda ve yeni bir hikayede gizlidir. Bu lezzet cennetini ziyaret etmeyi planlıyorsanız, birkaç pratik bilgiyi aklınızda tutmakta fayda var. Borough Market, Londra'nın Southwark bölgesinde, London Bridge metro ve tren istasyonunun hemen yanında yer alır. Ulaşım inanılmaz derecede kolaydır. Pazar haftanın 7 günü açık olsa da, tüm tezgahların açık olduğu ve pazarın en canlı olduğu zamanlar, salı gününden pazar gününe kadardır. Özellikle cumartesi günleri çok kalabalık olur. Eğer kalabalıktan hoşlanmıyorsanız, hafta içi bir sabah, özellikle çarşamba veya perşembe günleri daha sakin bir gezi için idealdir. Yanınıza nakit para almanız iyi bir fikir olabilir, çünkü bazı küçük tezgahlar kart kabul etmeyebilir. Ama en önemlisi pazara kesinlikle aç karnına gelin. Standart bir ziyaretçi tadımlarla birlikte 1-2 saatini burada keyifle geçirebilir, ancak gerçek bir gurme iseniz bu süre yarım günü rahatlıkla bulabilir. Yakınlardaki diğer turistik yerler arasında The Shard, Tate Modern ve Shakespeare's Globe Tiyatrosu bulunur. Bu yüzden ziyaretinizi tam günlük bir geziye dönüştürebilirsiniz. Sonuç olarak, Borough Market sadece mideyi doyuran bir yer değil, aynı zamanda ruhu da besleyen bir mekandır. O, 1000 yıllık bir tarihin yaşayan tanığı, farklı kültürlerin lezzetlerinin buluşma noktası ve en önemlisi, iyi yemeğin insanları bir araya getiren o sihirli gücünün somut bir kanıtıdır. Buradan ayrılırken, yanınızda sadece aldığınız lezzetli ürünleri değil, aynı zamanda Londra'nın en otantik ve en canlı ruhunu da götüreceksiniz. Bugün bizimle Londra'nın bu lezzetli kalbine daldığınız için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki gizli kalmış hikayeleri ve tatları keşfetmek için Skip Guide'ın sanal turist rehberini takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, afiyetle kalın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.